Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden D harfi diyelim. Daha önce bu atkının A harfini çalışmıştık. Bunda küçük oğluma ördüm. Onun adı da Deniz. Birini örüp birini örmemek olmaz dedim ve D harfini de çalıştım. Hemen şöyle tersini de göstermek istiyorum. Yine her zamanki gibi hiç ip kalıntımız yok. Özellikle şurayı da kıvırarak size göstermek istedim. Çoğu yorumda A harfinde işte boynu nasıl kıvırdınız diye sorulduğu için hemen şöyle göstermek istiyorum. Boyuna takıldığında şu şekilde kıvırarak takıyoruz ve erkeklerde o kadar güzel duruyor ki ben oğullarımda denedim ve gerçekten çok güzel duruyor. Sizler de ördüğünüzde bir deneyin, çok güzel olacaktır. Evet, hemen iplerime geçiyorum. Yine önceden kullandığım ipleri tam tersine kullanmış oldum. Gri, onda daha koyu gri kullanmıştım ama bu kremi kullanmıştım. Burada harfte krem kullandım. Normal ana rengimiz de açık gri arkadaşlar. Ören Bayan'ın atlas ipini kullandım ve hemen şöyle 5 milimlik tığ kullandım. İpimiz oldukça kalın. 5 milim bile küçük kalabiliyor. Benim elim biraz gevşek olduğu için ben küçük tığlarla çalışabiliyorum. Sizler daha büyük tığlarla da çalışabilirsiniz. Oldukça benim için oldukça yumuşak. Şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar eni 20 santim. Boyu 1,5 metre arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Ve hemen sizlere şöyle şablonu yaklaştırmak istiyorum. Çünkü ben buraya bakın. Şöyle bir netleştirelim. Evet, şu anda daha iyi. Şöyle ekran kaydı alabilirsiniz. Buradaki numaralar bakın. Bizim başlangıç noktalarımız. Şöyle umarım kaydı almışsınızdır. Şöyle uzun uzun tutmak istiyorum. Bakın buradaki numaralar şurada başlangıç numaralarımız gri ana renkli başlangıç numaralarımız şöyle başta sonda. Diğerleri de zaten bunları sayarak yapabilirsiniz. Önemli olan baştaki ve sondaki sayılar olduğu için başta sondaki sayıları doğru yaptığımızda ortası zaten kendinden ilerliyor. Evet, eğer kaydı aldıysanız tamamdır ama alamadıysanız Instagram hesabımdan da eğer isterseniz size gönderebilirim. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen D harfimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. İpime bir düğüm attım ve toplamda 25 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5, bu şekilde 25 tane zincir çekip hemen dönüyorum. 25 tane zincirimi çektim. En son zincirden tırnağımla tutuyorum. Bir zincir çekiyorum ve tırnağımla tuttuğum zincire battım ve sık iğne yapıyorum. Bu sırayı sık iğne ile bitireceğim. Tek tek zincirlere batarak sık iğne yapıyorum. Toplamda 25 tane sık iğnem olması gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Toplamda 25 tane sık iğnem var. Bir zincir çekiyorum. Çevirdim. Hemen dibinden başlayarak bir sıra daha sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir sıra sık iğne yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci sırayı da tek tek sık iğne giderek devam ettik ve üçüncü sırada yine dibine batarak bir zincir çektim, dibine battım. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 tane sık iğne yapıyorum. 9'uncuyu kapatmıyorum. 9'uncuya hemen krem ipimi alıyorum. Şöyle 2 ilmeğin arasından geçiriyorum ve hemen buraya bir düğüm atıyorum. Düğüm atmayıp sonradan saklayabilirsiniz. Ama benim bu kolayıma gidiyor. Hemen şöyle krem ipime geçtim. Krem ipimle toplamda 6 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. da hemen bakın, gri ipimi sürekli arkada yürütüyorum. Yani ikinci ipi arkada muhakkak yürütüyoruz. Ben her zaman başında unutuyorum söylemeyi ama evet, hemen gri ipimi aldım. Gri ipimle sadece bir tane yapacağım için ilmek aldım. Gri ipimi arkada bıraktım ve krem ipimle kapattım. Ve burada krem ipimle toplamda 2 tane öreceğim. 1 2. İkinci de ipimi tekrar değiştiriyorum. Gri ile kapatıyorum. Bu sefer krem ipi yürütmeyi bırakıyorum. Krem ipi burada yürütmeyi bıraktım ve sadece gri ipimle örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Evet, sıra sonuna kadar toplamda 7 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum, modelimi çeviriyorum. Hemen dibine batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Toplamda gri ipimle 8 tane sık iğne yapıp hemen dönüyorum. 8 tane sık iğne. Evet, 7 tane sık iğnemi yaptım. 8.'yi yapıyorum. 8.'yi kapatmıyorum. Bakın, burası benim ters tarafım olduğu için ipi öne alıyorum. Kremle kapattım. Hemen şu gri ipimi önden yürüteceğim. Hemen başlıyorum. Şöyle, pardon. Krem ipimle 9 tane öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9'uncuyu hemen kremi öne alıyorum. Gri ile kapatıyorum ve sıra sonuna kadar toplamda 8 tane sık iğne örüp hemen dönüyorum. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, 8 tane sık iğnemi bitirdim. Modelimi çevirdim. Şu anda hemen şöyle bir sayalım. 2 4 6 7. sıradayız. 7. sıraya geçtim ve hemen sık iğne yapıyorum. Dibine bir zincir çekerek toplamda 7 tane sık iğne yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, 7. sık iğnemi yapıyorum ama 7.'yi kapatmıyorum. 7.'yi kremle kapatıyorum. Diğer ipimi yine arkada yürüteceğim. Kremle 2 tane yapıyorum. 1 2.'yi gri ile kapatıyorum. Ve gri ile toplamda 3 tane öreceğim. 1 2 3. Üçüncüyü kremle kapattım. Bir kremle toplamda 4 tane öreceğim. Yine griyi arkada yürütüyorum. 1 2 3 dördüncüyü gri ile kapatacağım. Ve burada kremle işim bittiği için kremi bırakıyorum. Kremi yürütmüyorum. Bu çok önemli. Kremi yürütmüyorum ve burada toplamda
9 tane sık iğne yapıp hemen dönüyorum. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, 9 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve modelimin tersini çeviriyorum. 6. sıraya geçtik. Bir zincir çektim, hemen dibine batıyorum ve burada yine 9 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 3 9 tane sık iğne yapıp hemen dönüyorum. Evet, 8 9. sık iğnemi yaptım. Bakın, öne alıyorum gri ipimi ve krem ipimle kapatıyorum. Gri ipimi hemen şu şekilde alıyorum ve burada gri ipimle krem ipimle 2 tane sık iğne yapacağım. İkinciyi hemen kremi öne aldım. Gri ile kapattım ve şu anda gri ile toplamda 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve hemen şöyle 6'yı kremle kapatıyorum ve yine kremle 2 tane öreceğim. 1 ikinciyi gri ile kapatıyorum. Krem ipimi burada bıraktım, şöyle biraz sıkılaştırdım ve burada toplamda 6 tane sık iğne yapacağım. 6 tane sık iğnemi yapıp hemen dönüyorum. 6 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın, bu şekilde ilerliyoruz. Tekrar burada yine 6 tane sık iğnem var. Hemen bir zincir çekip dibine battım. Birinciyi yaptım ve 6 tane sık iğne yapıp hemen dönüyorum. 6. sık iğnedeyim ve krem ipimi alıyorum. Krem ipimle kapattım. Krem ipimle yine burada 2 tane yapıyorum. 1 ikinciyi gri ile kapatıyorum ve diğer ipimi muhakkak arkada yürütüyorum. Gri ipimle 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne örüyorum. 6.'yı kremle kapatıyorum ve 6.'yı yine 6 sık iğneden sonra kremle yine 2 tane sık iğne örüyorum. İkinciyi kremle kapattım. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Sizinki de bu şekilde ise tamamdır. Bu şekilde ilerliyoruz. Daha sonra krem ipimi bırakıyorum. Krem ipimle burada işim bitiyor. Gri ile toplamda 9 tane sık iğne örüyorum. Dönüşte de 9 tane sık iğne örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle 9 tane ördüm, çevirdim, 8 tane ve 9.'yu örüyorum. Hemen bakın, arkadayım, yine öne alıyorum ipimi, kremle kapatıyorum ve burada yine 2 tane krem. Şöyle 1 ve 2. İkinciye şöyle sıkıştıralım biraz. Gri ile kapattım. Şöyle kremi yürüterek 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6
ve 7. 7.'yi kremle kapatıyorum. Yine arkadaşlar burada kremle 2 tane. 1 2. Kremi öne aldım. Gri ile kapatıyorum. Ve gri ile burada 5 tane öreceğim. 5 tane bu şekilde örüyorum. 5 tane de dönüşte öreceğim. Bu şekilde de göstermek istiyorum. 5 tane öreceğim. 5 tane de dönüşte örüp hemen dönüyorum. Evet. 5 tane burada ördüm. Sonra çevirdim. 4 tane ve 5.'yi örüyorum. Hemen burada kremle kapatıyorum. Burada benim ön olduğu için burası, arkada gizliyorum. Bunu da hatırlatmak istiyorum. 2 tane krem, ikinciye gri ile kapattım ve burada toplamda yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane gri ile ördüm. Kreme geçiyorum. Kremle yine 2 tane. 1 2. İkinciyi gri ile kapatıyorum ve krem ipimi artık burada bırakıyorum. Arkadan yürütmüyorum ve 9 tane gri ile örüyorum. Dönüşte yine 9 tane öreceğim. Burası hep 9. 9 tane bu gidişte öreceğim. Dönüşte de 9 tane örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, 10. sıraya geçtim. 9 tane ördüm. Tersini çevirdim. 8 tane ördüm ve 9.'yu örüyorum. 9.'yu kremle kapatıyorum. Şöyle 1 ve 2. Yine burada griye geçiyorum ve gri ile yine 7 tane. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. de kreme geçiyorum. 2 tane krem. 1 2. İkinciyi gri ile kapattım. Ve burada artık 5 tane örüyorum. Krem ipimi bırakıyorum. Burada arkadaşlar 5 tane örüyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar 5 tane örüyorum. Bu sırayı 5 kez tamamlayacağız. Şu anda 3. sıradayız. Aynı git gel yöntemiyle. Şu an evet 1 2 3. sıradayız. Bu şekilde 5 taneyi tamamlayacağız ama ben tek tek göstereceğim. Size kafanız karışmaması için şu an 10. sıradayım. Hemen 11. sıraya dönüp 5 taneyle geri dönüyorum. Evet, 11. sırada yine 5 taneyi tamamladım. Kreme geçtim. Bu sıra yine aynı. 2 tane krem, 7 tane gri, 2 tane krem ve 9 tane gri şeklinde ilerleyecek. Evet, burada 7 tane gri yapıp hemen dönüyorum. 7 tane gri yaptım. 7.'yi kremle kapatıyorum. 2 tane krem. İkinciye gri ile kapatıyorum ve kremi burada bırakıyorum. Örmeyeceğim. Ve 9 tane gri ile öreceğim. 9 tane geriye dönüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yine 9 taneyi ördüm, çevirdim.
12. sıraya geldim. Şöyle tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sıradayız. Hemen burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'uncuyu şöyle kremle kapatıyorum. Ve bu sırayı da aynı şekilde ilerliyorum. 2 tane krem. Değiştiriyorum ipimi. 7 tane gri. 7 tane şu şekilde griyi örüp hemen dönüyorum. 7 tane gri ile ördüm. Griyi öne aldım. Ve burada yine 2 tane krem. İkinciyi gri ile kapatıyorum. Krem ipimi burada bıraktım. Şöyle sıkıştırıyorum. 5 tane bu şekilde gidiyorum. 5 tane gri ile sık iğne. Dönüşte de 5 tane örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yine 5 tane sona kadar ördüm ve bu başlangıçta yine 5.'yi örüyorum ve kreme geçiyorum. Bu sırada tekrar beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. sıradayım ve burada artık 3 tane krem yapıyorum. 1, 2 ve 3. de griye geçiyorum. Burada gri ile 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. da rengimi değiştiriyorum. Kremle burada yine 2 tane. 1 ve ikinciyi gri ile kapatıyorum. Ve yine burada 9 tane sık iğnem olacak. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. 9 tane sık iğneyi öreceğim. Daha sonra arkasını çevirip tersini çevirip 9 tane daha örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yine 9 tane ördüm ve çevirdim. 9 tane daha ördüm. Şu anda sanırım 14. sıradayız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet, 14. sıradayım. 9 tane sık iğnemi yaptım. Kremle kapattım. Ve 2 tane kremle örüyorum. İkinci gri ile kapattım. Ve burada yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane örüyorum ve hemen ipimi değiştiriyorum ve burada sadece 2 tane kremle öreceğim. Evet, hemen öne doğru aldım kremi, gri ile kapattım. Kremi bırakıyorum ve burada 6 tane sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğneyi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, 6 tane sık iğnemi bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Burada 7 tane sık iğnem var. 1, 2, 7 tane sık iğne yapıp dönüyorum. Evet, 15. sırada 7 tane sık iğnemi yaptım. 7.'yi kremle kapatıyorum ve 2 tane kremle örüyorum. 1, 2. İkinciyi gri ile kapattım ve burada 1, 2, 3,
4, 5 tane sık iğne yapıyorum gri ile. 5.'yi kremle kapatıyorum ve kremle yine, çok pardon, 2 tane, 1, 2, ikinciyi gri ile kapatıyorum ve 3 tane gri, 1, 2, üçüncüyü kremle kapatıyorum. Kremle sadece burada bir tane yapıyorum ve kapatmıyorum. Gri ile kapatıyorum. Krem ipimi burada bıraktım ve toplamda 5 tane gri ile örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çektim. Hemen şöyle iplerimi düzenliyorum. Öne alıyorum. Evet. Burada yine 5 tane sık iğne yapıp hemen dönüyorum. Evet, geriye döndüm. 5 tane sık iğnemi yaptım. 5.'yi kremle kapatıyorum ve kremle burada toplamda 3 tane öreceğim. 1, 2, 3. Üçüncüyü gri ile kapatıyorum. Gri ile burada sadece bir tane yapacağım. İlmek aldım. Bu ilmekleri kremle kapatıyorum. Ve 2 tane krem. 1, ikinciyi gri ile. Ve burada 3 tane gri ile öreceğim. 1, 2, 3. Gri ipimi öne aldım. Kremle burada 3 tane. 1, 2, 3. Krem ipimi öne aldım. Krem ipimle işim bitti. Ve burada toplamda 8 tane gri ipimle sık iğne yapıp dönüyorum. 8 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve tekrar saymak istiyorum. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. sıraya geldik. Burada 9 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3. Çok videoyu uzatmayalım. Yine 9 tane gri ile sık iğne yapıp dönüyorum. Evet, gri ile 9 tane sık iğnemi yaptım. 9.'yu kapatmadım. Hemen krem ipime geçiyorum. Kremle kapatıyorum ve krem ipimle toplamda 10 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 10 tane kremle sık iğne yapıp hemen dönüyorum. 10 tane kremle sık iğnemi yaptım. Hemen burada griye geçiyorum. Gri ile kapattım ve burada krem ipimi bırakıyorum yürütmeyi ve toplamda 6 tane gri ile sık iğne yapıp dönüyorum. 6 tane sık iğnemi bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Tersini çevirdim ve burada toplamda 7 tane gri ile sık iğne yapacağım arkadaşlar. 7 tane gri ile sık iğne yapıp dönüyorum. Evet, 7 tane gri ile ördüm. 7.'yi kremle kapatıyorum ve burada, bu zaten bizim son sıramız harfte, 7 tane kremle örüyorum.
1 2 bu şekilde 7 tane kremle örüp hemen dönüyorum. 7 tane kremle ördüm. Kremi bırakıyorum. Gri ile kapatıyorum. Şöyle sıkılaştırdım ve gri ile toplamda 11 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 bu şekilde 11 tane sık iğnemi örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, 11 tane sık iğnemi bitirdim. Artık krem ipimle işim bittiği için şu şekilde kesiyorum ve şöyle ince bir tığ alacağım. Hemen bu ipi şöyle herhangi bir ilmeğe batırıp bir düğüm atıyorum ki çözülmesin. Daha sonra şöyle kaydırarak, daha sonra çözülmesini istemiyorum çünkü yıkandığında falan, şöyle iyice yürüttüm. Evet, benim için bu kadar yeterli. Evet, hemen şöyle düzünü çeviriyorum. D harfimiz hazır. Gerçekten de güzel oldu. D harfi diğer harflerden daha zor. Tam D harfini çıkarmak biraz zor oldu. Ben bilmiyorum kaç tane çıktı aldım. Hiçbirini oğlum beğenmedi. Sadece bunu beğendi. O yüzden ben de bunu uygulamak zorunda kaldım. Bence de güzel oldu. Ve bundan sonrası artık 25 tane sık iğne. Bunu unutmuyoruz. Arttırma ve eksiltme olmadan bir zincir çekiyorum ve tüm sık iğnelere batarak sık iğneler yapıyorum. Krem ipi artık bıraktık. Sadece gri ipimle git gel yöntemiyle hemen harfimi ölçmek istiyorum ben. Şöyle mesurumu bulayım. Ona göre çünkü ölçeceğim harfe göre. Şöyle hemen bakıyorum. Burada 15 santim, yani A harfiyle aynı. Ben yine bu harften sonra 1 metre 30 santim civarı öreceğim. Daha sonra diğer tarafına yine D harfi yapacağız. O D harfini de tersten başlayacağız. Yani şuradan başlayacağız. Eğer A harfini izlediyseniz eminim ki anlayacaksınız. Bunu normal düz bir şekilde ilerliyoruz. Diğer tarafı tersten örüyoruz. Ben bu şekilde dediğim gibi 1 metre 30-35 santim kadar örüp daha sonra diğer tarafa harfimizi yapmak için döneceğim. Eminim ki burası anlaşıldı ve şunu hemen göstermek istiyorum. Ekran kaydı da alabilirsiniz. Ben bunu Pinterest'ten kaydettim ve çıkardım. Şöyle yanlarında da harfler var ama şu anda net miyiz, görünüyor mu bilmiyorum. Ben hemen şuralara bakın, sayılar yaptım. Şurayı ölçtüm, şuradan şuraya kadar. Kenarlarına 5'er tane ekledim. Yani başlangıç 9, 8, 7, 6 yandaki trabzanları sayarak o şekilde ayarladım. Sizler de ekran kaydı alıp bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi ben bunu örüp hemen şöyle istediğim uzunluğa gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben böylelikle sıramın sonuna geldim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Tam dipten ölçtüğümüzde 1 metre 35 santim olmuş oldu. Şöyle şuraya da göstermek istiyorum. 2 sıra gitmiştik. 2 sıra daha ördüm ve sonuna daha önce A harfinde yaptığınız geçişi önceden yapayım dedim. Evet.
Hemen buraya da aynısını yapacağız. Burada yine harfimize başlayacağız. Şöyle hemen. Evet arkadaşlar, hemen şöyle göstermek istiyorum. Diğer tarafı bu şekilde başladık ve bitirdik. Şimdi bunu çevireceğiz ve tersinden başlayacağız. Tersinde neymiş? 7 tane, 2, 4, 6, 7 ve 11 tane ilk sıramız ve bu şekilde git gel yöntemiyle tersten öreceğiz arkadaşlar. Siz de böyle çıktı yapabilirsiniz ya da telefonunuzu ters çevirip saya saya yapabilirsiniz. Ben bunun resmini çekip sizlerle de paylaşacağım. Ben buraya başlangıç trabzanlarını, sık iğnelerini şöyle tek tek yazdım. Bu sayılar başlangıç sık iğnelerimiz. Evet, isterseniz hemen bir sırasını göstermek istiyorum. Hemen şöyle 7 tane ile başlayacağım. Şunu şöyle bir tamamlayayım. Evet. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 ve 7.'yi kapatmıyorum. Krem ipimi alıyorum. Krem ipimle kapatıyorum. Ve şöyle çeviriyorum. Tabii ki düğümümü unutmuyorum. Evet. Şöyle 2 düğüm attım. Daha sonra bunu alttan bu şekilde görünmeden yürüteceğim. Şimdi 7 tane kremle yapıyoruz. Şöyle biraz sıkıştırmak istiyorum. Çok pardon. İpler böyle şey olunca çok bazen karıştırabiliyorum. 1 2 3 4 5 6 7. de gri ile kapattım. Krem ipimi burada bırakıyorum. Şöyle 1-2 tane yürütebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şöyle diğerine bakarak da hiç şablona da gerek yok. Şöyle diğerine bakarak şöyle tersini çevirin. Nereden başlıyoruz tersi? Evet. Şöyle şuradan. Buradan başlaya devam edebilirsiniz. Bakın çok da videoyu uzatmaya gerek duymuyorum. 7 11 yaptık. Sonra dönüşte tersini çevireceğiz. 9 2 4 6 8 10 tane ve son olarak 6 tane arkadaşlar. Bu şekilde git gel yöntemiyle tersinden örüyoruz. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Bu şekilde ben harfimi bitireceğim. Daha sonra sadece tek renk gri olarak 4 sıra örüp şu son bölümü de beraber öreceğiz arkadaşlar. Ben hemen harfimi bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben harfimi bitirdim. Şöyle tuttuğumuzda bakın düz görünüyor. Ve daha sonra 4 sıra gri ile sadece gri ile ördüm. Şimdi son bitişi beraber yapalım istiyorum. Bu bitiş ben çok seviyorum. Daha önce de A harfinde yapmıştık. Bir zincir çekmiştim ben zaten. Hemen önümdeki sık iğne tepesine batıyorum. İlmek alıyorum. Ve bakın şu ipi tığın etrafında gezdirip 2 ilmeği kapatıyorum. Hemen önümdekine batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum yani. 2 ilmeğim var. İpimi şu şekilde tığın etrafında gezdirip 2 ilmeği kapatıyorum.
Şöyle biraz daha yavaş göstereyim. Bakın. Tığın başını dolamadan battım, ilmek aldım. 2 tane ilmeğim var. Hemen burada ipimi tığın etrafından geçirip o 2 ilmeği kapatıyorum. Bu bitişi ben gerçekten çok beğendim. Birçok yerde kullanabilirim diye düşünüyorum. Evet. Şu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Eminim ki anlaşıldı. Battım, ilmek aldım. Bu ipi alıyorum, bakın. Tığın etrafından çevreliyorum ve 2 ilmeği kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet. Evet, sıranın sonuna geldim. Son ilmeğimi de kapatıyorum. Ve burada ipimi keseceğim. Şöyle biraz uzun keselim. Şu şekilde çıkarıyorum. Burada zincir çekersem bu çok hoş durmayacak. O yüzden hemen iğne takıp geliyorum. Evet, iğnemi taktım. Şöyle bir yün iğnem var. Bakın hemen arkasını çeviriyorum. Şu alttaki ilmekten önce bir geçirelim. Şurayı bir düzleyelim. Şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir geçiş oldu. Hemen şöyle biraz daha yürüteceğim. Daha sonra burada bir düğüm atmak istiyorum ki çözülmesini istemiyorum. Şöyle hemen iğne düğümü atıyorum ben buna. Hemen şöyle, evet. Daha sonra istediğiniz kadar yürütebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben şöyle biraz daha yürütüp bırakacağım. Çok fazla da yürütmeye gerek yok. Çünkü tersi de önü de aynı bir atkı olduğu için iki tarafını da bozmak istemiyorum. Şöyle, evet, atkımızı bitirdik. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen iki tarafını da şöyle göstermek istiyorum. Şöyle burası düz tarafları. Çok pardon. Şu şekilde, evet. Şöyle gerçekten çok güzel oldu. Terslerini de tekrar göstermek istiyorum. Hiç ip kalıntımız yok. Gayet arkalı önlü rahatlıkla gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.